sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet, böyle bir modelim var bugün. Bununla bluz, hırka, yelek, şal ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Tabii ki farklı şeyler de yapabilirsiniz. Bu tamamen artan ipleri değerlendirmek için ördüğüm bir şey. Bakın şöyle artan ipleri her sırada istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu da bu arada çanta için başlayıp sonra ip çantası yaptığım bir örgüm. Şimdi nasıl yaptığımı göstereceğim. Çok kolay, çok basit bir model. Şöyle bakın, arkası önü aynı şekilde duruyor. Bir tane de ana rengimiz var. Tabi ana rengimiz az olmayacak. Bej rengi ana rengim. Şöyle küçük bir parça da sizlere göstereceğim. Sonra buradan devam edeceğim ben. Şöyle dursun. Zincir çekerek başlıyoruz. Ne yapacaksanız tabii ki ona göre zincir çekmeniz lazım. Bu araya kullandığınız ipler farklı olabilir. Çok ince olmasın. Yani şu ana renginizden biraz daha ince olabilir. Farklı ipler olabilir. O hiç fark etmiyor. Aynı ip olması şart değil. Şimdi zincir çekelim. Taban için bir miktar şöyle zincir çekip dönüyorum. Evet, şöyle bir miktar, bu kadar yeterli gösterebilmem için. Şimdi istediğimiz kadar zincir çektikten sonra tığımıza bir kez dolayalım. 1 2 3 4 5 6 6. zincire batıyoruz. Bir tane trabzan. Bir zincir çekiyoruz, tekrar bir zincir atlıyoruz. Bir sonraki zincire bir tane trabzan. Alt sıramız böyle boşluklar oluşturacağız. Aralarda bir zincir çekip bir sonraki zincire batarak, aralarda da bir zincir atlayarak, yani sıra sonuna kadar ikinci zincire batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi böyle zincir sonuna kadar gelelim. Evet, zincirin sonuna kadar boşluklarımızı tamamladık. Şimdi son boşluğumuzu yaptığımız yerde şu iki ilmeğimizi farklı renge geçerek yapıyoruz. İstediğimiz renk, artık burada renkler tabii ki size kalmış, nasıl isterseniz. İsterseniz böyle araya koyduğunuz rengi tek renkle yapabilirsiniz. O şekilde de güzel duruyor. Şimdi şu bir tane zincir çekiyorum. Bakın burada hemen şunu bağlarsanız iyi olur. Sonra da bağlayabilirsiniz. Bej rengini koparmıyorum. Burada bekliyor. Bir zincir çektim. Döndüm. Boşluklara giriyoruz. 2 tane sık iğne yapıyoruz. Her boşluğa bu şekilde, trabzanların üzerine batmıyorum. Sadece boşlukların içine girerek 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki. Bir, iki. Bunu da sıra sonuna kadar getirip orada yeşil rengimizi kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle 2, 1, 2. Son boşluğa geldim. Buraya da aynı şekilde 2 tane yapıyorum. Bir zincir çekip birazcık şöyle uzun bırakalım. Bunlar tabi sonradan kenarlarını sık iğne ya da trabzan gideceğiz ve yok edeceğiz. Bakın, ilk sırayı tamamladık. Şimdi 2 sıraya, bej rengimiz burada kalmıştı zaten. Buradan devam ediyoruz. Her sıradan farklı bir ip takarak hemen buradaki yuvaya giriyorum. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Burada batarken şimdi alttaki bej rengine batıyoruz. Yani buradaki yeşile değil, alttaki bej renginin içine giriyoruz. Bir trabzan. Yani bu çizgiler bu şekilde oluşuyor. Alta batarak yine bir zincir, alttaki bej rengine batıyorum. Bir trabzan. Bir zincir,
bir trabzan. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Burada tekrar farklı bir renge geçiyoruz. Şimdi bunu ben mesela buradan anlatmaya çalışayım. Bunu boşuna örmeyelim. Yine bakın yeşili yapmışım. Gösterdiğim şekilde ipim bu tarafta. Bej rengine geçiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Alttaki bej rengine batarak trabzan yapıyorum. Bu kadar. Bir zincir. Alttakine batıyoruz yine. Bir trabzan. Bir zincir. Şöyle şuradaki yuvaya evet, bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Sonra oradan tekrar takıyorum. Şimdi buradan şöyle bir böyle kare yaka bir şey yapabiliriz. İsterseniz V yaka yapabilirsiniz. Böyle kesebilirsiniz. Ben şöyle kesip 2 tane omuz çıkartacağım. Bir ön, bir iki parça yapıp ön ve arka şekilde bir bluz olarak kullanabilirsiniz. Şimdi burayı tamamlayalım. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bakın yine sona geliyorum. Şu son 2 ilmeğimi artık hangi renge geçeceksem onu alıyorum. Bir tane kırmızıya geçelim şimdi. Bir zincir, burayı bağlıyoruz. Dönüyoruz, yine aynı şekilde 2 tane sık iğne yaparak her boşluğa devam ediyoruz. Bej rengi ipimiz burada kalacak. Bunu da diğer uca kadar bu şekilde ördükten sonra tekrar kesiyoruz. Evet, her boşluğa 2 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi gelelim tekrar. Burayı da tamamlayalım. Şuradan bölelim. Sıra sonuna kadar tekrar kırmızıyla geldim. Bakın yine bir zincir çekiyorum. Burada ipimi kesiyorum. Şimdi tekrar bej rengim bu taraftaydı. Buradan başlayalım. Tığımızı şöyle şuradan geçirelim. 4 tane zincir ve yine aynı şekilde bakın bej rengine batıyorum. Burada şimdi keseceğim omuz için bir parçayı. Yakanıza göre ayarlayarak siz de kesebilirsiniz. Evet, bir zincir, yine aynı şekilde alta giriyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 boşluk oldu. Boşlukları sayalım. Şimdi 7. boşluk, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şimdi şöyle bakalım, 13. Boşlukları sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Buradan da yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane boşluk koyduğumda şöyle bir yaka yapmış olacağım. Buradan dönerek dümdüz örüyorum. Şimdi burayı siz tabii ki boyunuza göre ölçebilirsiniz. V yaka yapmak isterseniz böyle ortaya gelip yan yan verev verev kesmeniz lazım. Yani onu da nasıl kesmek lazım? Şurada bakın, şöyle kısaca göstermeye çalışayım. Bir zincir çekmeden şöyle yapabilirsiniz. Bakın bunu yaptık. Sonuncuyu yaparken şöyle hepsini birden toplayarak bu şekilde her sırada gidiş gelişte
Yani gittik, geldik, tekrar kesiyoruz. Gittik, geldik, tekrar kesiyoruz. Bu şekilde keserek şöyle bir V oluşturabilirsiniz. Şimdi V yapmayacağım için ben burada bir zincir çekiyorum. 13. boşluğu yapıyorum. 13. boşluğa geçtiğimde ister böyle düz file yapın, yine ister renk geçişleri yapın. Yine bir renk ekleyelim şimdi. Bir tane şöyle, hangi renk alalım? Şu renk alalım. Evet, şu bir tane farklı bir renk alalım bakalım. Geçiriyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Şimdi bej rengimiz burada. Dönüyoruz buradan. Aynı şekilde iki tane zincir, ama iki tane, pardon, sık iğne, iki tane sık iğne yaparak diğer uca gideceğiz. 13 tane boşluğu, yaka oyuntusu ne kadar veriyorsak o uzunlukta örmemiz lazım. Evet, geliyorum sıra sonuna kadar. Evet, geldim sona. Bir zincir çektim, tekrar. Örme şeklimiz hep aynı. Burada bıraktım bunu. Şimdi bej rengim burada, bakın. Şöyle şuraya da bir düğüm atabiliriz. Sonradan bunun etrafına sık iğne ya da trabzan giderek bu ipleri gizleyeceğiz tabii ki. Aynı şekilde sıra başında nasıl yapıyorsak burada da tığımızı buradan geçiriyoruz. 4 tane zincir. Tekrar alttaki bej rengine batarak önce boşlukları yapıyoruz. Böyle git gel yaparak omuz boyunu ayarlayacağım şimdi. Evet. Buradan kesmeye başladık. 13 ilmek olarak devam edeceğim ben burayı dümdüz böyle. Bu taraftan da tekrar bej rengi ipimizi takacağız. 13 tane boşluğumuz yapacağız. Aynı şekilde git gel yaparak şöyle bir omuz yapacağız. Evet, bunları tamamlayıp dönüyorum. Evet, bakın iki tarafı da tamamladım. Şöyle yine küçük parçalarla. Tabi burada iki renkleri de, iki taraftaki renkleri de aynı ipleri kullandım bu şekilde. Burayı zaten beraber başlamıştık. Burayı tamamladıktan sonra ipimi buradan taktım. Yine 13 tane sayarak burayı kaç ayırdıysak buradan da aynı şekilde ayırıyoruz. Buradan başladım bejle örmeye. Yine git gel yaparak burayı da tamamladım. Şimdi bakın ipimiz nerede? Bej rengi burada. Şimdi buradan bu bej rengini kesmeden şöyle 3 tane zincir çekiyorum. Omza ikili trabzan. Burayı sık iğne ile bitiriyorum tabii ki. Boşlukla bitirmiyorum. İkili trabzan yapıyorum. Buraya kadar ikili trabzan yaparak gelelim. Evet, bakın burayı komple şöyle trabzan yaptım. Burayı sık iğne de yapabilirsiniz tabii ki. Ben her ihtimali söylüyorum. Şimdi sona geldik. Bir yuvam kaldı burada. 2 tane zincir çekiyorum. Bakın buraya şöyle kaydırarak girdim. Şimdi yakayı şöyle komple sık iğne dolanacağız. Buradaki iplerimizi de sık iğnelerin altında gizleyeceğim. Artanlarını sonra kesebiliriz. Bu şekilde altta bırakarak şu ipleri 2 tane yapıyorum boşluğa. Şu aradakilere de buradan doğru batarak yine bir sık iğne yapıyorum. Bunları da buraya tutturmuş oluyoruz. Bunu yaparken gerdirmemesine dikkat edelim. 3 tane de yapabilirsiniz boşlukları elinize göre.
Evet, bakın burada mavinin içine batıyorum. Burada kırmızının içine batıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Şu arkada şu küçükler kalıyor tabi, uçlar. Bunları buralardan keseceğiz. Şimdi şuradan da dönüş yapacağız bu tarafa. Şöyle bir iki tane yapıyorum. Burada da bir ipim varmış. Onu şöyle arkaya alalım. Kırmızıyı yürüttük zaten. 2 tane yaptım bakın buradan. 2 tane yaptım. Alttaki kırmızıya şöyle bir ileriye batıyorum. Döndürüyorum buradan. Sonra dümdüz sık iğne yaparak devam ediyorum. Evet. Bu şekilde bakın döndüm. Yine aynı şekilde buraya kadar geliyoruz. Şuradaki sık iğneden sonra bu tarafa geçiyoruz. Buraya kadar tamamlayıp burayı da trabzanla bitiriyorum. Evet, bakın buraya kadar geldim. Yine burayı da trabzanla bitirdim. Şimdi arka parçayı da aynı şekilde yapıyorsunuz. Yakayı biraz daha ya da yukarıdan bırakabilirsiniz. Aynı şekilde örüp kenarlardan sık iğne ile birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ya da bir sıra yine trabzan yapıp trabzanlardan birleştirebilirsiniz. Buradan ipinizi takıp uzun kol yapmak isterseniz kol yapabilirsiniz. Nasıl dilerseniz bu şekilde bir model. Model çok basit zaten. Kenarlarını, köşelerini istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.